Yani Seyyid Kutub'un bir kısım akide anlamında tetsim ifade eden görüşleri var. Bir, ikincisi tasavvufa karşıtlığı. Belki diyorlar ki kardeşi de bunu telaffuz etmiş, söylemiş özellikle Efendi Hazretlerine. Yani o zamanki Mısır'da bulunan tasavvuf meşreplerinin bu işin cılkını çıkartmasına karşı çıkmış ve onları tasavvuf olarak gördüğü için o anlayışa ve uygulamalara karşı çıkmış diyorlar. Ama ala külli hal yani Seyyid Kutub'un ifadelerine baktığımızda مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُكَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ زُلْفَى Zat ile beraber tevessülü çok kabul eden bir tavrı yok. Yani bu anlamda Selefilerden çok farklı değil tavrı. Ve وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ ayeti kerimesinin tefsirine bakın Fî Zilal'de mesela. Bu ayeti kerimenin tefsirinde nerede olursanız olun o sizinle beraberdir'i nasıl tefsir ediyor? Ey bizatihi diyor. Bizzat beraberdir, zatıyla beraberdir diyor. Bu tetsimdir. Bu ehl-i sünnet ulemanın görüşüne, selefin anlayışına aykırı bir şeydir. Bu ayeti böyle tefsir ettiğiniz zaman da Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun mekansal anlamda haşa bizimle beraber olduğu gibi bir durum ortaya çıkar. Bu mesnet bulunamayacak olan batıl bir tevildir. Bu tarz ifadeleri var ama şunu da ifade edeyim, yani Seyyid Kutup arkadaşlar mücadele ehli birisidir. Yani biz onunla ilgili tutup mücadelesine veya farklı yönlerine buradan laf atmıyoruz. Biz bilakis ilmi muvazenede, ilmi mizanda ona yönelik bir kısım mülahazalarımızı ifade ediyoruz. Fakat Seyyid Kutup bir alim değil. Bura karıştırılıyor. Yani özellikle 1960'lar ve 80'lerde de ivme kazanan bir hareket var. Tercüme faaliyetleri. Seyyid Kutub'un, yani Ali Şeriati'nin, Hasan el-Benna'nın vesaire diğer Mısır'dan, İran tarafından ithal bir kısım kitapların getirilip Türkiye'de tercüme ettirilmesi ve bunların İslam adına gençlerin eline tutuşturulması, alın tefsir okuyun denmesiyle birlikte zaten bu akımlar başladı ve onlara karşı ciddi bir hayranlık kesbetti gençliğimiz. Bunu yaparken bu toprakların cevherlerini, bu toprakların değerlerini biz unuttuk. Seyyid Kutub'un o zamanda bir meselesi olduğunda, İslami noktada kafasına bir şey takıldığında gidip sorduğu kişi Mustafa Sabri Efendi'ydi. Mustafa Sabri Efendi o zaman da bir alim, İslam alimi, mütekellim, kelamcı, fakih. Mustafa Sabri Efendi bir alim. Seyyid Kutup mücadeleci bir sosyologtur. İçtimai hayatı okuyan, Kur'an-ı Kerim'in bir kısım ayetlerini de ona göre yorumlayan, o günkü tağutlara karşı Kur'an-ı Kerim ayetlerini daha çok mücadeleci bir anlayışın temsilcisi olmuştur. Fakat bizim gençlerimiz tarafından, bizim coğrafyanın insanları tarafından bu böyle taşlar yerine oturtularak anlaşılmıyor. Seyyid Kutub'u mutlak anlamda bir fakih, mütekellim, kelamcı ve bütün İslami ilimlerde mütehassıs biri olarak telakki ediyorlar. Hayır. Seyyid Kutup sosyolog, bir yazar, gazeteci. Hasan el-Benna keza bir davetçidir. Hasan el-Benna bir alim değildir. Böyle bir iddiası yok. Cahildir anlamında konuşmuyorum bunu. Mütehassıs, mücaz, yani bir İslam alimi değildir. İslam alimi Zahid el-Kevseri'dir. İslam alimi Mustafa Sabri Efendi'dir. İslam alimi o dönemde Mısır'da bulunan Yusuf ed-Dicvi'dir Mısırlı olarak vesaire. Bunları es geçiyoruz. Biz akidemizi bunlardan öğreneceğiz. Biz kelamımızı bunlardan öğreneceğiz. Biz fıkhımızı bunlardan öğreneceğiz. Fakat taşlar tabii böyle yerlerinden oynayınca artık herkes farklı rollere sokulmaya başlanıyor. Dolayısıyla Seyyid Kutup bir akide öğreticisi olarak beliriyor ve insanlar akidesini, inancını Fî Zilal'den almaya başlıyor. Yanlış bir kaynak, yanlış bir değerlendirme. Bu sohbetlerimizi sürdürebilmemiz için lütfen bu videonun altındaki süper teşekkür butonuna tıklayarak destek olun. Sizin katkılarınız sohbet kanalımızın devamlılığı için son derece önemlidir. Hayra vesile olan, hayrı yapan kimse gibidir. Daha geniş kitlelere ulaşmamız için videoyu beğenip paylaşmayı unutmayınız.